Bugün TRT Loncası'nın lideriyle sohbet muhabbet edeceğiz. O da bizim gibi oyunun eskilerinden, tabii benden sonra başlamış kendisi de. Ama o da oyunun eskilerinden. Görüyorsunuz ismi Big Boss. Büyük patron demek. Türkçe açılımı. Güzel. Kendisi loncasıyla birlikte bizim krallığımızda. Beraber takılıyoruz burada. Gazete zaten bir bizim ismimizi yazıyor, bir onlarınkini yazıyor. Krallığı bildiğiniz parçaladık. Geçen gün bir kovan buldular. Bir tane adamın belki 7-8 tane en az kalesi vardı. Hepsini bir anda parçalamışlar arkadaşlar. Şöyle bayağı bir kaynak falan filan yağmaladılar. Güzel birlikteyiz arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi burada birlikte oynuyoruz. Loncasını görüyorsunuz. Normal bir lonca. Kendisi fazla uğraşamıyor işinden dolayı. Böyle burada takılıyorlar arkadaşlar. Şimdi onunla sohbet muhabbet edeceğiz. Eskilerden ve yeni sistemler hakkında falan konuşacağız. Gelin sohbetimize siz de dahil olun. Bakın bakalım bizler neler konuşuyoruz, neler yapıyoruz. Görün arkadaşlar. Şimdi sohbete geçelim. Ya tamam yaktık da şu an bak biri... Önemli olan o değil ki ya. Eğer formu tutturursak ya birimizden biri yakar onu. Şimdi Ters gireriz ona ters. senin akşam attığın adamdan bahsediyorsun değil mi sen? He. Şu an o adam çok online ya. Bak yerinde bile yok şu an. Öteki 1.9 olan Şu an top oynuyor. Top oynama var şu an. işte top oynuyor. Adamlar online. Bunlar bana yazmışlar. Aile loncasıyız. Biz farm olarak takılıyoruz. Çok online'ız. Sizin krallığa geldik diye şey yapmışlar. Fazla adamları korkutmayalım ki yavaş yavaş bunlar şey yapıyor. Yağma falan filan da yapıyor bunların normal kaleleri. Ben onları yakalayacağım zaten. Halıyla koşturacağım. Biraz ısınsınlar diye bekliyorum. Abi yakaladığın zaman bana haber ver de işe makası alalım onları. Aynen ikiye makası alalım dediğin gibi. Ben de işte boş anlarını bekliyorum. Hemen beni ara hemen girelim oyuna. Ne zaman bu saat kaç olursa olsun. Aynen süpüreceksin adamları. Aynen öyle. Makası alalım yakaladığımızı patlatalım. O değil gazeteye baksana. Zaten içinden geçmişiz krallığın ya. Hep Ne? krallığın içinden geçmişiz diyorum. Hep TRT ile DM sıfırlamış durmuş millet. Ya bir ara bizim çocuklar bir seri buldular. Bir kaleci bir adamın herhalde 4-5 tane kaleci vardı. Aynen gördüm. Şansa hepsi arka arkaya düşmüş kalkanları vurdu durdular onları. Bir tanesini ben vurdum gerçi de. Aynen Şans. Ama o büyüklerinden bir tanesini sıfırlarsak çok olay olur ha. aynen doğru diyorsun. İşte yakalasak dediğin gibi Ben sana bir şey diyeyim. Sen formasyonu tutturursan yakarsın onu. işte bir boş anına denk getirsek dediğin gibi içlerinden geçeriz. Aynen öyle. Ya olsa nasıl söyleyeyim? Yani orada kalkansız durmayı cesaret edemez. Aynen. Ya onlar şimdi Ya zaten yatıyoruz. Çok bir şey kaybetmeyiz ki ya. onlar şimdi belli bir düzeye gelmişler zaten. Adam 1.900'lük zaten kalkan çekmiş. Yani o olaydan fazla anlamıyorlar. Ben gözlem attım ona kalkan bastı. Ha senin dediğin adam da kalkan çekmiş. Dark Lady. O da mı? Ha, o da mı kalkan bastı? Evet kalkan çekmiş. Ben de diyorum bu adam nereye kayboldu? Hmm. İşte Ondan önce bir tane daha vardı gene orada 1.700 mü 1.900 mü ne? Gözlem attım ona kalkan bastı
yeniler ya. Gece kendilerini sağlama alıyorlar demek ki. Şey yap, yakaladığın zaman hemen bana haber ver. Aynen. Hemen bana haber ver. Bende online fazla olmazsa aktarma yaparız. Doldurur buluruz. Aynen. Ya sen bu loncayı nasıl kurdun, öyle bir anlatsana. Ben nasıl kurdum biliyor musun? He. 5 sene oldu herhalde. Beş. Hangi krallık olduğunu hatırlamıyorum ama. Hı. 200 küsürlerde bir krallıktı. Bende bir tane şu an Bencil isimli bir kale var şu an arzudadır. Bu altın hani kanatlı bir şey var ya resmi olan. Evet. Ha, o kaleyle kurdum ben onu önce. Ondan sonra şu kaç beydi ben dur ben sana söyleyeyim bak ne kadar kudretli olduğunu Lonca'nın. B değildi. Lonca'nın kudreti B değildi. 700-800K gibi bir şeydi Lonca'nın kudreti. O zaman o kalenin kudreti de 400'lerdeydi. 400K. 400 M pardon. 400 M'ydi. Ama 1B değildi Lonca yani. Yani sen direkt oyuna girer girmez lonca kurmadın. Yok. Ben ilk önce şey yaptım. Bir TR6 diye bir lonca vardı. Sakaryalı bir isim vardı. Onunla beraber bayağı bir süre oynadık. Yani bir seneye yakındı. Oyunun ilk başlarından beri oynayan birisiyim ben. Evet. Yani benim 199 krallıkta başladım ben. İlk oyunu. Ya. O yeni açılmıştı yani. Sıfır açtım. İlk oyunu açtığımda direkt 199'da başladım. Hmm. Yani Biraz sıfır açılmıştı o 199. krallık. aynen. Ondan sonra işte daha doğrusu nasıl başlamıştık? Bu bir tane şey var ya bu menajerlik oyunu vardı. Oradan token veriyordu. Şeyden Oradan oraya. Facebook'taki oyunu mu diyorsun sen? Token oyunu var ya menajerlik oyunu. Hem menajerlik var Facebook'ta, aynen biliyorum. Oradan şey vardı. Token kazanmak için orada oyunları yükle. İşte kaleyi 10 seviyeye kadar yükseltirsen şu kadar token veriyoruz diye. Ulan Ben onu adamlar nereden çekmişler ya? Nereden? abi Seni nereden çekmişler? Sen Allah bilir o token oyununu bırakmışsındır, top oyununu. bıraktım tabii. Oradan token kazanmak için girdim. Sonra bir daha bırakmadım. Ama niye bırakmadım? Çünkü bu sosyal bir ortam ya. Evet. Oradan işte diğer Türk oyuncuları buluyorsun. İşte ne bileyim bir ortam oluyor. Bir tane yeni bir lonca kuruldu orada. Bizim o zamanlarda biliyorsun o eski kalelerde şeyler yoktu. Bazı özellikler yoktu. Hep düzdü her şey. Hani içtimalar 2250 açılıyordu. Hisar'da bile olsa. Hatırlıyor musun bilmiyorum o zamanları. Evet. Ta o zamanlardan işte. Ondan sonra öyle basit böyle kara balta oynuyorduk işte o zamanlar. Kudret yarışı vardı işte. Ya işte zaten herkes oyunu yeni öğreniyordu. Kalkıp da böyle oyunu bilen adamlar yoktu ki öğretsin, göstersin. Yok nerede ya? Bir de şey vardı şimdi bizde hani para da yok. Şimdi atıyorum paketler de pahalı o zamanlar. Ondan sonra Çinliler habire çatır çatır böyle paket alıp kalelerini yükseltiyorlardı. Her yerde olduğu gibi orada da yüksünlerdi yani. Ondan sonra hani kendimizce öyle bir oynamıştık bayağı bir beraber bir 7-8 ay. Hatta görüşmüştük özelde yani özelde bile görüştük bunun sayesinde. Ondan sonra oradan ayrıldım BB'ye geçtim. Bu şey var ya Bora'nın loncası. Şey mi diyorsun? Boranizm miydi? Bora'izm ha. Bora'nın Boraizm. loncası var ya o zamanlar onun kalesi en iyi kalelerdendi. Evet. Bir tane şey vardı Recep abi vardı. Bu Recep abi dediğin senin iyi loncasında mıydı? Yani bir old bir kalesi vardı ya old isimli bir kalesi vardı. Sanırım büyük 6B'lik kaleyi mi diyorsun sen? Ha full şampiyon kale. Ha o zaman
kaleci vardı o zamanlar onun da. Evet. Soner vardı. Rest diye bir kale vardı. Sen daha loncayı kurmadan önce mi gittin BB loncasında oynadın? Abi. Ha, ilk başta küçük bir TR loncasında oynadın. Sonra BB loncasına gittin. Bora İzmir'in orada. Aynen. Boranlarla oynadım sonra biraz. İşte Soner onlarla oynadım biraz. Birkaç krallık dolaştık onlarla öyle. Ondan sonra oradan bir tane hangi loncaydı ya? CU mu diyesim geliyor ya. Bir tane şey loncasına geçmiştim. Güçlü bir loncaydı ya. Öyle bir loncaya geçmiştim. Orada bir 2-3 ay takılmıştım. Ondan sonra kafaya koydum yani lonca açmayı. Dedim böyle olmayacak. Gideyim dedim bir lonca kurayım dedim. Ondan sonra bir tane o şimdi Arzu'nun oynadığı lonca vardı. Evet. Aynı krallıkta. Ben de yeni bir lonca açmıştım kendi o şeyde krallıkta. Yeni krallıkta yani küçük krallıkta. Anladın mı? Evet. Ondan sonra loncayı da belli bir seviyeye kadar doldurmuştum. Sonra dediler bana ki sen tecrübelisin. Gel dediler bizim başımızda dur. Hı. Tamam mı? Ama dedim o nasıl olacak dedim şimdi. Şimdi ben de loncayı bir yere kadar doldurdum. Birleştiririz dedi. Sen dedi bizimle oyna dedi. Loncayı geliştirelim dedi. Sen bizim liderimiz ol dedi falan filan. Öyle bir başlangıç oldu. Yani sen normalde başka loncayla oynuyordun. Başka lonca mı seni çağırdı? Aynen. Sonra oraya mı katıldın? Ben sonra loncayı kapattım. Oraya geçtim. Beni lider yaptılar. Ondan sonra oradan başladık işte. Böyle başladı. O lonca bu şu anki lonca mı? Canım onun üzerine 4-5 tane lonca geçti ya. Nasıl? Bu loncaları satın aldım ben. Bir tane daha vardı. Kaç seviyeydi? Dur bakayım. 24 seviye miydi? 25 seviye miydi? Onu satın aldıydım. Onu sattık sonra. İşte bu 29 seviyeye almıştık. Şimdi 30 seviye oldu işte. Peki her zaman TR miydi ismi yoksa bu loncayı aldıktan sonra mı? Yok. MG idi. MG idi herhalde bir önceki isim. Sonra Lonca'da bir oylama yaptık işte. Lonca'nın ismini değiştirelim falan. Hani bir Türk andırsın ya da Türk bir şey andırsın diye. Bütün bu TR ile başlayan bütün ünvanlara baktık. TR'lerin hepsi doluydu. Bütün hani bu TR'nin sonuna ekleyeceğimiz bütün şeyler doluydu. Sonra TRT olsun dedik. TRT bir boştu. Öyle bir mazisi var yani. Yoksa illa TRT olsun diye bir şey olmadı yani. Evet. Bu Arzu sen de en az 5 yıldır yanında öyle mi? Nasıl? Bu Arzu 5 yıldır mı senin yanında? Tabii. Lonca'yı ilk kurduğumdan beri beraberiz. Başka var mı eski oyuncu o kadar? Çok eski abi benim ya arkadaşlarımdan yok ya. Hepsi dağıldı sağa sola. Bir tek senle Arzu en eskisiniz burada. Aynen en eskileri biziz. İkimiziz. O da çok eskiden beri oynar. Ben de çok eskiden beri oynarım. Peki bu Bora İzim'den sonra hiç haber aldın mı? Kimden? Bora İzim Demir'den. Bora oynamıyordu zaten. Benim zamanımda bile oynamıyordu. O sürekli para yatırıyordu öyle şampiyon yapıyordu. Öyle bir şey yapıyordu. Ben de onun son zamanlarına denk geldim ya. Onun Lonca'ya gittiğim zaman. Ben biz bir ara bir krallıkta rast geldik onunla. Bir konuşmamız oldu da oradan hatırlıyorum o adamı. Ya Bora iyidir ya. Soner iyidir ya. Onlar iyi çocuklardır ya. Severim onları ya. Kalesi normalde o zaman daha iyiydi. Şimdi bir tane loncada görüyorum Bora İzim duruyor. Herhalde Şampiyon kale mi ama? Hayır, Şampiyon hayır. kaleci vardı onun. Hayır, normal bir kaleyle oynuyor herhalde ya da başka onun ismini kullanıyor bilmiyorum. Başkası onun ismini kullanıyordur. Aynen o şey. Yok. Bora'nın şampiyon kaleci vardı ya. O sattıysa Evet. onu o büyük ihtimalle satmıştır onu. Evet, doğrudur. Tabii. Çünkü Soner'in de öyle vardı. Soner'in de iyiydi. Bunların şampiyon kaleleri vardı. aynen. Oynasaydı büyük kaleyle oynar. Niye küçük kaleyle idare etsin değil mi? Normal Yok kale. canım. Ya Bora'nın
zaten. Yani öyle basit kaleyle oynamaz o. O yan bir kale yapmıştı var ya, aklın çıkardı ya. Öyle bir kale yapmıştı ya. Düşük kudretli şampiyon yapmıştı o bir ara. Yapıyordu daha doğrusu. Tam tamamlamamıştı o zamanlar da, sonra ne yaptı bilmiyorum. İşte onlar şey yapıyorlardı da üst savaşları falan filan yapıyorlardı. Herhalde üstü onlardaydı o zaman. Daha kimse üssü alamıyordu. Türklerden herhalde. Onlar üst tutuyorlardı. Aynen. Ben öyle bir şeyler hatırlıyorum yani onlar hakkında. Öyle gitti. Oldu da sadece kalesini biliyorum. Kendisini tam bilmiyorum. O dediğin old kaleyi. Sonra ne oldu kalede bilmiyorum. Altı bir kale vardı dediğin gibi, Türk kalesi. Adam kayboldu. Ya o zamanlar güzeldi ya. Ya oyundan zevk aldığım zamanlardı o zaman, biliyor musun? Aynen. Yani şu an bütün kalelerde şampiyon var. Bütün kalelerde bugün yoldaşlar, değişik değişik şeyler. O zamanlar kaptanlar Lonca'da bir tane ya da en fazla iki taneydiler. Aynen. O zamanlar işte kaptan güçlü olan kazanıyordu. Şimdi öyle değil ki. Bütün bir Lonca'da 5, 6, 7, 8 tane kaptan var. Ya şimdi eskiden mesela biz de oyunda oluyordum mesela. Nora hedef diyorlardı, gösteriyorlardı, gidiyordum, sıfırlıyordum. Nora şurada diyorlardı, gidiyordum, sıfırlıyordum. Şimdi bana ihtiyaç yok ki. Bir bakıyorum, Abi canım, ben bir, de onu yapıyorum işte. bir bakıyorum herkes herkese girmiş. Aynen öyle. Hani adam tuzak olsa bile bir bakıyorsun ki adam girmiş, vurmuş yani. İçtimai çakmış, gitmiş sıfırlamaya çalışıyor. Herkes artık bir şeyleri yoluna katmış gibi. Ama o zamanlar işte kudret yoktu. Kudretler çok düşüktü. Bir B kale kaç taneydi ki bir Lonca'da? Aynen. Ben bir B Lonca, bir B kale yani bir tane belki vardı. Ya da hiç yok. İşte o bir beylikler de hep krallıklara bir parşömene 90 parşömene gidiyorlardı. Ha. Şimdi nereden baksan bir beylik kaleler tüm krallıklara bir parşömene gidecek. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte oyun nereden nereye gelmiş. Hacı sana şey diyeceğim ya. Ne olur senin niye kudret gitmiyor? Lonca'nın kudreti böyle kalmış. Bir ara daha Ben savaşmıyorum ki yavrum ya. Ben biraz işim. Ben müteahhitlik yani şeyle uğraşıyorum. İnşaat işiyle uğraşıyorum. Zaman bulamıyorum ki. Onun için savaşman lazım ya da işte ne bileyim hani adamlarla ilgilenmen lazım. Aktif olman lazım. Ya şimdi o olmuyor bir yerde. Hani sadece bir bayanla o ne kadar ilgilenebilir ki onunla da? Kimden ne kadar ilgilenebilir ki? ya bir de şu var. Atıyorum mesela insanların ne istediği de belli değil mi? Atıyorum Abi canım ya. Atıyorum oyuncu geliyor, sana katılıyor mesela, savaş istiyor, savaş olan bir yerde bir bakıyorsun ki kaçmış savaştan. Sen savaş istiyordun, Ya niye yoksun mesela? onlar da çok. İnan bak, onlar da çok. Nasıl biliyor musun? Adam savaş diye böyle yani tutuşuyor. Hadi savaş. Giriyorsun üst savaşına, çok askerim kesildi. Ben daha hiç savaşamıyorum vesaire. Ya ne oldu? Savaş istiyordun. Al sana savaş. Kaptanlar daha çok asker gösteriyor. Sen 200 asker atarken ben 370, 450 asker atıyorum. Ne oldu? Ya işte öyle olmuyor işte. Öyle bazı koflar var. Onların haricinde gerçekten savaşçı olanlar da var ama. Evet. Ya onlar, ya diyorum ya, sürekli online olman lazım ya da ne bileyim yani. Ya şimdi bizde de tecrübesiz olan çok. Hani biri içtim açtığı zaman eli kolu titriyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Böyle karışık durup kalıyor böyle. Sanki şey yani trafik kazası geçirme anında donarsın ya. Öyle bir şey. Ya oyun bu. Niye korkuyorsun ki? Biraz dinle. Bir şey anlatmaya çalışıyorsun, ona seni dinlemiyor. Diyorsun ona formasyonun ne? Ona göre asker atalım sana, onu bile bilmiyor. Nasıl savunacak o adam kendini? Allah'la uğraşıyorsun ya. Böyle olacak full profesyonel bir ekibin ki onlarla savaşacaksın çatır çatır. Evet. Ya o kolay oluyor o zaman. Adam da atıyorum 5 mi askeri bile olsa o askerle bile savunur yani. Aynen. Şu an Ben şuna şahit oldum mesela. Sen hiç denedin mi onu bilmiyorum. İçtimai adam garnizonla
karşılıyor. Garnizonla karşılıyor. Evet. Hiç denedin mi? Hiç şahit oldun mu? Ama kim vurdu? Kim vurdu mesela? Ben vuruyorum. Fark etmez. Kim vurursa vursun. Fark etmez. Tek tek gidiyorsan adam seni karşılıyor. Garnizonla. Şimdi bizde mesela Kaleni yakmıyor. Sen sadece onunla savaşıyorsun ve kaybediyorsun. bizde mesela önceden başka bir DM loncası daha vardı. Yukarıdan aşağı indik arkadaşlarla. Dedik gidelim orada yuva falan filan yapalım. Biraz canavar keselim, uğraşalım. Arkadaşlarla indik aşağı. Sonra orada bir tane genç çocuk vardı. Böyle sağ solu krallığı sürekli tarıyordu. Hedef falan buluyordu. Biz şimdi onların oraya inmişiz. O da hedef bulduğu zaman bizim oraya çıkıp hani içtima açıyordu ki dolsun. Aşağıda dolmuyordu. Anladım. Biz orada tam işte canavar falan filan biraz uğraşırken bu çocuk gelin gelin dedi, hedef dedi, çıktı gitti yukarı. Ulan biz zaten aşağı gelmişiz, burada açsana, savaşçılar aşağı gelmiş. Bu çıktı gitti yukarı. Bunun peşine çıktık, yukarı gittik, hedef var vuracağız diye. Çocuk gitti bir tane hedefe içtima açtı. Oğlum kaptan adamlar dururken sen niye açıyorsun? Gitti açtı, neyse attık, bir şey demedik. Ne de olsa atıyorum 2.250, 2.375 ile falan vuracak yani. Tek de vurmuyor. Yakılacak bir kaleydi. Ulan tam yakacak, bir tanesi garnizon attı senin dediğin gibi. Bir vurdu buna 370. Garnizonla çarpıştı ve kaybetti. Aynen. Garnizonla çarpıştı senin dediğin gibi, kaybetti. Sonra diyor ki abi diyor ben nasıl yakamadım ya diyor. Sonra o çocuk ne yaptı bilmiyorum. Kaleye vurmadı ki işte. Kaleyi vursa yakıyor. Kaleye ulaşmadı ki. Garnizona kaybetti o. Aynen. Ya bir de atıyorum. Onu ben çözemedim. Onun yani bilen biri vardır da mutlaka denemek lazım ama. Yani herkes liderimi kaptırırım diye korkuyor ama garnizonla şimdi tek tek gidiyorsun öyle. Mesela atıyorum piyade gidiyorsun sen full. Adam full garnizon atıyor oraya 375K. Tamam şimdi Full süvari atıyor oraya. şöyle bir şey. Bak şöyle bir şey. Atıyorum mesela sen diyelim ki dediğin gibi piyade gidiyor. Karşıdaki adam seni biliyor ne geleceğini, ona göre atıyorum süvari atıyor. Yok garnizon zaten önden bir asker atıyor ya garnizon senin ne geldiğini görüyor. Çekiyor o askeri full atıyor oraya. Anladın mı? Tamam işte ya. Tek tip atıyor. Atıyorum sen piyade geliyorsan o da süvari olmuş oluyor. Ve senin kaptanın, atıyorum kaptan da önemli burada, gücü yetmiyorsa o adamı geçemiyor. Yok gücün yetmekle alakalı değil. Sen terssin sen. O full süvari. Mesela sen atıyorum 2 asker bile olsa Hisar'da diyelim ki piyade süvari kaldı içeride menzilli yok. Sen full süvari vurursan patlatırsın orayı. Sen bak mesela şu anki kalenle atıyorum tek tipte bir tane adama vursan, aynı dediğin gibi garnizon atsa, senin gücünde olsa sen ondan oraya alırsın. Senin mesela alamayan adamların mevzusu şu: oraya garnizon atan adamın güçlü olması. Atıyorum yoldaşlarıdır, o şeyidir, herolarıdır. Onları kuvvetli, o da bunu tutuyor. Tutuyor işte terste ama ters asker olduğu zaman tutar. Tamam, O terste da tutuyor görüyor, zaten. tutuyor ama denemedim hiç. Bilmiyorum yani. Ve Hiç denemedim bilmiyorum. ben denedim. Ben denedim. Çoğu mesela bizim oyuncuda garnizon falan filan atıyor mu? Hani oradan biliyorum. Sana da yeni. Hayır ama liderli atman lazım ona. Tamam işte liderli, onu bahsediyorum. Bak mesela şöyle bir şey oldu. Sana daha yeni anlattım yani, bir arkadaş gitti içtima açtı, yakamadı, garnizondan geçemedi. Ondan sonra içtimayı ben açtım. Tamam mı? Bak nasıl oldu. Şimdi bu ilkinde ona denedi ya, bunu geçemediler garnizonlu. Sonrasında ben açtım. Adamın liderini aldım. İçeridekinin de liderini aldım. Adam rastgele attı, kendisini kurtardı. Ya çünkü o zannetti ki hani onu tuttuysam bunu da tutarım. Halbuki arada fark var. Kale farkı var, kaptan farkı var. Aradan araya fark ediyor. Beni de tam tersi formasyonla tuttu ama kale güçlü olduğu için adamı yedim. Anlatabiliyor muyum? Ama işte orada mesela bir kişi ters asker attı orada. Mesela atıyorum sen full piyade açtın. Bir kişi menzilli attı orada mesela 200K. O adam direkt liderlik bırakır. Ya ben sana normal diyorum ya zaten. Beni testte yakaladı.
Ama benim kale ondan güçlü olduğu için yedim onu. O Anladım. kaptanın vuruşuna bağlı. Bunu ben birebir yaşadım yani. Bunu birebir yaşadım. Adam sonra dedi ki ya ben onu tuttum, seni nasıl tutamam? Onu dedim, bir miyiz o adamla? Aynen. Yani mevzu bu. Atıyorum burada senin loncandan başkası mesela aynısını yapsa, sen yapsan ikiniz arasında dağlar gibi fark olur. Anladım. Ondan fark ediyor yani. Ne kadar terste olsa bile şey yapayım. Mesela o bana enteresan gelmişti. Adam 375K ile 2300 askeri karşılıyor yani. Ya işte diyorum ya, o kaptan gücüne bağlı. Ben de çok şey atıyordum. Atıyorum, garnizon atıyordum. Ben şöyle de atıyordum mesela, lidersiz de attığım oluyordu. Çünkü biliyordum ki garnizona atıyorum, yeme şansları oluyor. Ama yine de terste yakalıyordum. Çünkü mesela 5 tane yoldaşı ben paralı atıyordum içeri. Atıyorum herolar paralı oluyordu, atıyordum. Çünkü SL'de falan filan. Lider olmasa da bir şekilde yine ben azaltıyordum. Mesela garnizonu attığın zaman diyelim ki 100k, 200k, bilemedin 300k eksik bu sefer vuruyorlar. Ben mesela şöyle yaptığım oluyordu. Garnizona atıyordum. Adam bir vuruyordu. Benim askerim onun atıyorum 300k askerini yemiş. Bu sefer o da 2M'in üstünde olmadığı için gazeteye bile çıkamıyordu. O galeye atıyorum 1.900 ile vuruyordu. 1.800 ile vuruyordu. Aynen. Hani öyle bir de atıyorum kendi ismini kurtarıyordum gazeteden. Yazmıyordu orada işte DM oyuncusuna vurdular, yaktılar bilmem ne. Adamın askeri azalmış oluyordu. Ama sen lidersiz yoldaşları atıyordun sadece. Aynen, lidersiz. Normal atıyorum moldaşlı atıyordum oraya. Sağlam olunca adamı bir nebze durduruyordu yani. Anladım. Bir de atıyorum mesela adamın 250 ile 275 ile vurması ayrı. Atıyorum 1900 ile vurması ayrı. Öteki sıfırlayacağı Tabii adam. canım çok fark ediyor ya. Tabii. Sen ordu büyüterek vurduğunla ordu büyütmeden vurduğun arasında bile fark var. Aynen. Orada bile hem moral hem SL'de farkı var. SP farkı var. Hepsi var. Aynen öyle. O yani tuhaf şeylerden bir tanesiydi. Bir de şeyi öğrenmiştik. Bu mesela biri takviye atıyor ya. Evet. Yandaki takviye atıyor ya. Oradan e, neyi hesaplıyorduk? Kalede ne kadar asker olduğunu hesaplıyorduk. Onu Sen, biliyor musun sen? sen şeyi diyorsun. Onun loncasına girip asker atmayı mı diyorsun? Yok 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 yok. Sen normal atıyorum onun loncasından biri takviye atıyor ya ona ya. Bir kişi attı ona takviye. Tamam işte o rapor Sen alma. içtima açtın ona. Bir asker atıyor. Yok 10K T1 mi atıyorduk? Nasıldı? Yok 10K T2 atıyorduk. 10K T2 atıyorsun. E, şimdi oradan kudret kill sayısın killden artanla beraber orada bir hesaplama yapıyorduk da şimdi unuttum onu ya. Bir sene falan olmuştur. Sen o adamın asker sayısını mı diyorsun? Aynen. İçtima açtığın kaledeki asker sayısını biliyordum. Tamam ama o şekilde değil, bak şöyle. Diyelim ki diğer loncaya adam soktun. Sen Yok. Casusluk yok. Casusluğu unut. Allah Allah, o nasıl bir şey ya? Aynen. Casusluğu unut. Sen atıyorum 10k falan filan gönderiyorsun. Ölen askere göre Aynen. O karşıdaki kalenin kili artıyor ya. evet. O artan kilden ne kadar askeri olduğunu anlıyordum. Bilmiyorum tam olarak onu tahmin edemezsin Ama ama takviye atılması lazım. Takviye atıldığı zaman anlıyorsun onu. takviye atıldığı zaman nasıl anlıyorsun onu ya? Ya takviye atan kişide kil artması oluyor ya. Bilmiyorum. Onun hatta formülünü bile çıkarmışlardı biliyor musun? Bilmiyorum, ben onu tam olarak duymadım ama Şeyde vardı. BTD loncası var ya BTD. BTD loncası. Ha. Orada şey vardı, yaşlı kurt vardı. Yani takviye atan adamın kiline bakıyor. Aynen. Oradan içtima açtın. Kalesinde ne kadar askeri var onu biliyorsun. Allah Allah. Hiç vurma bile yani. Vurmadan anlıyorsun ne kadar asker olduğunu. Ona göre vurup vurmamakta karar veriyorsun. Bunu ben senden duyuyorum ya. Böyle bir şey nasıl? Var olmaz
nasıl anlıyorsun? Şunu Formülü var onun, formülü. şunu Formülünü... Ha. şunu mesela takip edebiliyorum. Mesela ben birini sıfırlayacağım. Antisi var adamın. Atıyorum dediğin gibi 10K, 20K falan gönderip de adamın kendi kale vuracağın, sıfırlayacağın kalenin atıyorum giden kudretine göre bakabiliyorsun. Yok, Hangi formasyonunu öğrenirsin öyle. hangisiyle iyi vuruyorsun, formasyonunu falan filan adam nasıl ne kadar asker kaybediyor diye. Tamam. Ama Onun dışında bir de askerin de öğrenebiliyorsun. bilmiyorum bunu bilmiyorum. Bunun formülünü çıkarmıştı Fetheder öncesinde. Bilaller vardı. Sen hatırlamıyorsun onları herhalde. Bir daha söyle nasıl? Şimdi bir tane hedef var. Hedefe arkadaşı takviye attı. Ha, kaç tane takviye atması önemli ama kaç kişinin attığı. Atıyorum bir kişi attıysa 200K üzerinden hesaplanıyor. İki kişi attıysa 400K üzerinden hesaplanıyor. Ona göre kalede kill sayısı artıyor ya. Onu da yazıyorsun o formülün üzerine. Kalede ne kadar asker olduğunu söylüyor sana. Bilmiyorum ben hiç böyle bir şey duymadım. Hiç denemedik de Var. öyle bir şeyle de karşılaşmadım. Ya, Bulursan bana at. denemesini yaptılar biliyor musun denemesini? BT'de loncası mı yaptı? Biz yapıyorduk. Bütün kalelerde denemesini yapıyorduk. Hatta bazıları istemiyordu benim asker sayımı niye öğreniyorsun? Yani yani sen ona takviye atıp da böyle saldırtma yapmana gerek yok yani. Yeter ki lonca arkadaşı ona takviye atsın yeter. Hemen öğreniyordun asker sayısını. Peki nasıl öğreniyor? Arkadaşı buna takviyeye attı sonra Ha, kaç kişi attı? Mesela bir kişi attı. 200K üzerinden hesaplıyorsun. Ama burada şöyle yanılmalar da olur. Adam 100K atmış da olabilir ama genelde 200K üzerinden hesaplanıyor. tamam 200K attı diyelim ama nasıl yapacaksın onu hesabını? Formülü var işte. Atılan takviye atan asker sayısı. İşte nasıl takviye atan da kill değişim sayısı. Öyle bir formülü vardı. Bilmiyorum işte o formül ben duymadım. Görürsen de bana at bakayım çünkü bana bir değişik geldi. Atıyorum mesela Yok ya atıyorum var öyle bir şey atıyorum var. mesela o takviye atan adam Onu paylaşırsan var ya böyle bayağı bir izlenme de yapar ha. o takviyeyi atan mesela ona atsa sen atıyorum attığı adam askerin mesela onun askerine çarpmama ihtimali de var. Çünkü içerideki askerin formasyonuna göre. Diyelim ki menzil formasyondadır. Sen piyade attıysan senin askerin ona çarpmayacak. Mesela azalma olmayacak. Bir şey olmayacak. Ama şimdi takviye atanda değişim olmazsa şeyde oluyor. Diğer asıl kalede oluyor değişim. İşte onu Formülde var o hepsi de şimdi hatırlayamadım onu şimdi bir sene oldu. ki Çok uğraştık onun üzerinde bir de biliyor musun? eskilerde bildiğin varsa bunu hatırlayan ya da bu formülün şeyi bunu bul biz de inceleyelim bakalım. Yani öyle bir lazım olursa sana bağlantı kurayım hemen. İşte sen bağlantıyı kur onu çözelim çünkü bana bir değişik geldi. Çözülecek bir şey yok. Çözülmüş o zaten. Onu çok denediler hatta. Teyidini de yaptılar. Hani denemesini çok yaptılar onun. İşte ben Bak beraber yaptık hatta biz. Tabii. Gidiyorduk loncadan çıkıyordu gidiyordu başka loncaya. Yandan takviye atıyordu ona. İşte şimdi açıyormuş gibi yap. Hani 20K T1 T2 atıyordu ona. Asker değişimi ya da işte sen söyle kill değişimindeki şeyleri yazıyordular formülün üzerine. Direkt sonucu veriyordu. işte bakmak lazım dediğin gibi onu sen bir yerden bulursan bana öğren. Ben dediğin gibi onun Formül vardır da yazmam lazım onlara bir daha. aynen onlardan birine yaz hatırladığın biri varsa onlardan bir alıp da öğrenip bir bakalım. Dediğin gibi olmadı bir videosunu yapayım onun. Çünkü Aynen öyle. çünkü Onun güzel bir videosu olur biliyor musun? çünkü ben Yani bence çoğu kişi bilmiyor bunu. ya ben bile bilmiyorum yani nasıl hesaplıyorlar anlamadım. Ya formülü bilseler yeter biliyor musun formülü? Sadece formülü. Takviye attım hemen arkasından 20K'ya hemen atacaksın karşı kaleye. Direkt asker sayısı belli zaten. Anladım. Aynen öyle. Öyle birkaç tane
tane daha bir şeyler bulmuştuk da sonra işte çok fazla ilgilenmeyince öyle hep unutuldu gitti. Aynen. Ya işte dediğin gibi ilgilenmek lazım. İlgilenmedin mi yatıştasın. Senden başka uğraşan da fazla olmuyor. Tabi. Bak daha yeni kimdi ya? Bir tane adamını yakaladım ya normalde o senin neredeyse has oyuncun. Lan gitmiş yakıyor, kaynaklara vuruyor ya. Lan bir yakala. Ya yazdım ona, sen KVK'da değilsin. Neye kaynaklara vuruyorsun? Sen manyak mısın diye yazdım ona. Ha, bırak millet gelsin ki hedef olsun ya. Ne uğraşıyorsunuz? Bizde de bir tane arkadaş var. Tamam mı? Normalde iki kalesi var bizde. Bir kalesiyle geçen gün baktım festivalde seviye 5'leri yakmış. Fark ettim bunu globalde. Yazacaktım, zamanım olmadı. Ona yazacaktım. Ertesi gün bir denk geldim. Ana kalesiyle biriyle problem yaşamış. Yapıyor. Böyle tantana çıkarıyor. Sorun çıkarmaya başladı. Yaptı. Dedim özelden yazdım dedim. Çünkü diretiyor. Diyor ki ilk ben gönderdim diyor. Karşı tarafta diyor ki ilk ben gönderdim. Gittim. Ya bunlar ya Gittim. KVK bir, top oyunu bir, festival iki. Ya bunlar da zaten sorun çıkmasa çözerim yani. Ya gittim dedim yazdım dedim bak öteki galenle geçen gördüm dedim milletin kaynağını kesiyordun. İlk ilk gönderen son gönderen diye mevzu yoktu dedim. Ben seni fark ettim şimdi gelmiş diyorum ana galenle böyle bir muhabbete dahil oluyorsun dedim. Senin ne yapacağın belli olmaz hiç boşuna dedim. Haklı gibi ön plana atılma dedim geçen ona. Vallahi doğru diyor. Belli olmuyor bazıları. Ben de zaten uyardım ya. O da anladı zaten hatasını. Ya zaten hata yapmam dedi. Globalde yazmış bir şeyler. Aynen globalde yazmış gördüm. Ha. Adama demiş ya bilmiyordum falan filan. Onun da canı sıkılmış. Ulan ah O da sonra yazıyor işte bir şeyler. bireysel oynamak vardı. Yani normalde bireysel oynasan yapsan lonca olmasa bilmem ne olmasa en güzel yani kim kalkıp da sana kural koyacak Ya ama yapıyorlardı bu şeyler yapıyorlardı. Sen hatırlıyor musun bilmiyorum. Bu neydi isimleri bunların ya? Birkaç kişi vardı böyle sırf kaynak yakarak kill arttırmaya çalışanlar. evet. Geliyorlardı mesela özellikle Türklerin olduğu krallıklara geliyorlardı. Böyle küfür ediyorlar ama hiç umurunda değildi onlar. Bakmıyorlardı. Adam keyfinde. Onlardan hoşuna gidiyordu biliyor musun öyle? Herkes onun hakkında konuşuyor ya. Seyit, işin bir tanesini bu hatırladım. Seyit diye bir çocuk vardı. Türktü he. Ama tuzak kaleydiler ama. He. Atıyorum 15 metre 2 vardı onlarda. İşte bir elmede T4 vardı onlarda. Ondan sonra kafalarına göre öyle asker geçiyorlar. Yakıyorlardı sonra isteyen hadi gelsin zaten tutacak. Aynen zaten kimse yok yanında. Yani öyle takviye almasına da gerek yok. Her türlü tutuyor seni zaten. Evet. Bir de işi de biliyorlar tamam mı? Yani uyanıklar. Seriler bir de. Yani sen ilk açsan da yani kalen çok güçlü olmadıktan sonra bir şey yapamıyorsun. Burukan vardı işte. Burukan yaktıydı onu. Burukan kaptandı da. Burukan yaktıydı onu. O da ısrarla savundu. Israrla. 20 askeri vardı. Burukan full piyade vurdu onu. Ben de şöyle bir şey anladım biliyor musun bu oyunda? Piyade kadar güçlü bir asker yok. Niye? Vallahi öyle anladım ben. Ya Neyle vurursan vur bak. Hangi en güçlüsü piyade. Neyle tutarsa tut. ama önemli ya. Formasyon önemli. Önemli de piyade kadar güçlü yani genelde hiçbir şey bilmiyorsan kale hakkında piyade git abi. Şimdi ben de şunu söyleyeyim. Atıyorum mesela sen piyade diyorsun ya. Tamam piyade de olabilir normal olur ama çoğu tuzak kale piyade kare tutuyor. Süvari vurmak lazım ona da. Yani Ama tuzakların şöyle bir şey var. Şimdi tuzak kaleler ne yapıyorlar? Full süvari piyade basıyorlar değil mi? evet. Menzilleri yok. Doğru mu? Ya eğer iki tip yapıyorsa adam öyledir. Ben çoğu gördüm 3 tip yapıyor. Yok pardon. İki tip vardı. Çoğunluğu piyade basmıyordu. Doğru.
Evet, piyade bas. Ben de tuzak yapmıştım. Piyade tuzak yapmıştım. Sadece süvari menzilli T2'si vardı. T4'leri eşitti ama. Birer M T4'ü vardı. Evet. Tamam. O piyade tuzak. Ona piyade onu öttürüyordu onu piyade işte. Piyadeden başka hangi askerle vurursan vur ona direkt çakılıyordun. İşte adam sistemini yapmış. Takviye alıyordu piyade değil mi? Aynen. Çünkü full senin içtiman direkt T4 ile karşılaşıyordu. Tuzak kalelerin özelliği bu zaten. Aynen. Normalde sen diğer kalelere içtima etsen ilk önce T2, T1 ile karşılaşıyorsun. Aynen. Ona da işte ikili vuracaksın. İkincisi onu bayağı bir dağıtacak. İlkini tutuyor Aynen. çünkü. Hatırlıyorsan bir tane tuzak kale sıfırlamıştık seninle. Hatırladın mı onu? Evet. Kaç M'ydi bu? 30 M mi ne askeri vardı. Böyle bir askeri vardı. Evet, hatırladım. Ama teklifini bitirdikten sonra nasıl yeremişti ama. Ya işte şey yapınca Ama onun riski de o işte. Online olacaksın tuzakta. Online olmadın mı o bitiyor. evet. Aynen öyle. Online olmadı mı her türlü zaten kaleyi indiriyorsun ya. Benim bildiğim her zaman piyade en güçlüsüdür. Ya işte Yani tuzak kale bile olsa piyade eğer yakabileceğin pozisyondaysa yakıyorsun onu ya. Piyade her zaman piyadedir abi. Süvari zaten güçlü değil o kadar. Menzillinin gücü var ama piyade kadar değil bence. ya O oyunun ya sana öyle denk gelmiştir, atıyorum piyaden, atıyorum ya senin ya da sendeki kaptanların vuruşlarında falan filan piyadeyi sen ön planda görmüşsündür, ama şimdi 3 tip asker var ya, üçü de kendine göre has formasyonu, bilmem vuruşu, gücü, kuvveti var. Yani illaki değişik şeylerde karşı tarafı yakıyorsun. Sana işte piyade öyle denk gelmiş. Ama üçü de kendine göre normal yani. ya üçü de 900 senede abi hangisiyle vurursan vur ama piyadeyle vurduğun zaman daha yüksek vuruyorsun. Tamam işte, sen atıyorum piyadeyle vurursan diyorsun ya, atıyorum o anda karşıdakinin formasyonu senin piyadene göre güzel gelmiştir. Sen iyi vuruyorsundur. Ne Yani, bileyim ya bana öyle geldi bana. Yani hissiyat olarak da. Biraz ters bile gelse, süvari bile gelse gene yakıyordun onu. Piyadenin öyle bir güçlü yanı var diye düşünüyorum. öyle olsa sürekli piyade açarız. Niye uğraşalım okçuyla, süvariyle? Ama şöyle. Alo. Alo. Buradayım, burada. Ha, adamın formasyonunu biliyorsan atıyorum süvariyse niye piyade vurayım ki ona? O ayrı bir şey. Ha tamam, o ayrı. Senin dediğin mesela bilmiyorsundur. Diyorsundur Ha, ya, bilmiyorum, benim sen piyadem daha güzel. piyade abi. Ha, benim piyadem güzel, çakarsan. Şu an zaten Yok hepsi aynı bende. Üçü de 900 ama diyorum ki piyade onlardan daha iyi vuruyor. Ne ters bile çıksa gene yapıyorsun. ne Ama olacak? süvariyle menzillinin öyle bir şey yok. Süvari çok kırılgan mesela. Yeter ki menzilli çıksın adam formasyonu. Direkt çakılıyorsun. Ben öyle biliyorum. Yani öyle hissediyorum. Öyle oldu yani. Ama piyade öyle değil. Piyade de yani çok zayiat veriyor karşıya. İşte dediğim gibi sana öyle şey yapmış. Ben Ben neyden dolayı düşünüyorum biliyor musun? evet, Şimdi bu formasyondan ötürü şimdi piyadeler yavaş geliyor ya. evet. Menzilliler en arkada duruyor. Süvariler hepsinden hızlı gidiyor. Ama şöyle bir şey var. E, şimdi sende sadece T5 ve T4 olduğu için tamam mı? Şimdi ondaki atıyorum şimdi sen saldırdın. Savunmaya ilk önce T2 T1'leri geliyor. Doğru mu? Evet. Yani piyade direkt giriyor devreye orada. Formasyondan dolayı diye düşünüyorum bu piyadenin gücü. İşte formasyondur ya. Hayır ama şöyle bir şey. Formasyon hangisi olursa olsun. Atıyorum sen süvariyi hangi formasyona koyarsan koy. Senin piyaden yavaş gittiği için içeride savaş esnasını diyorum. Bak o savaş simülasyonu var ya. Evet. Orada diyorum. Şimdi senin piyaden yavaş gittiği için
karşıdaki adam hangi formasyonda olursa olsun süvari belli bir süre sonra diğerini geçiyor zaten. Atıyorum sen süvarileri en arkaya koy ama senin karşıdaki gelen piyadeler yavaş geldiği için o sürede diğer askerleri onların süvarisi geçiyor zaten yine. Çünkü diğerinden süvariler daha hızlı. Piyadeden ve menzilliden hızlı. Yani o düşmanla karşılaşıncaya kadar birlikte süvari diğerini geçiyor yine. Ben mesela şey yapardım. Süvariyi ben çok kullanırdım. Millet derdi ki yahu tüm süvarimizi sildin. İçtimalara sürekli süvari göndere göndere derlerdi ki yahu süvarimizi tümden sildin. Sonra bir bakarlardı ki bizim Teknodrom da süvari kullanıyor içtimalarda. Ulan diyorlardı siz başka bir şey kullanamıyor musunuz? Asker kullanamıyor musunuz derlerdi. Çünkü atıyorum adam kaçıyor, halı kullanmak lazım. Bir de hem hızlı asker, bir de ekipmanına bağlı bu iş. Diyorsun ki ya benim iyi ekipmanım bu, ben bununla iyi vuruyor. Böyle düşündüğümüz için süvari çakıyorduk. Bir de mesela atıyorum diyelim ki bazen küçük kaleleri görüyorsun ya. Sololuk. Hani solo vurmak için geliyorlar yanına falan filan. Onlarda atıyorum çoğusunda ikinci bir şans yok. Nasıl yok? Formasyon değiştiremiyorlar. Onlarda sadece piyade kare açık. Diğerleri açık değil. Anlatabiliyor muyum? Onlarda da atıyorum senin dediğin gibi piyade ile süvari işe yarıyor. Çünkü onlar çok küçük atıyorum 100 emlik kale. Kendini şey yapmış, tuzak yapmış gelmiş sana artistik yapıyor. Orada atıyorum adam piyade karenin dışında çünkü araştırmalarda açamamış. Kudreti düşük direkt gitmiş şeye. Piyade kare bekliyor çoğu mesela. Anladım. O da olabilir belki. Ondan kaynaklanıyor olabilir ama ben hep gene piyadeden yanayım yani. Ya işte sen piyade güzel vuruşlar yapmışsın. Sana öyle gelmiş. Yani kaptandan kaptana göre değişiyor, şey yapıyor. Ee, şeyden yanasın. O zaman sen içtimalarda ne kullanıyorsun? Hisarlara. Hisarlara ben mix gidiyorum ya. Mix gidiyorsun, menzil kare kullanıyorsun değil mi? Menzilli kare kullanıyorum ama 4-4-2'de ben savaşıyorum. Savunurken piyadede savunuyorum. Hmm, Ya 4-4-2 kullanıyorum ben. evet. Zaten ekipmanın öyle. Aynen. Ekipmanın Ama 4-4. 4-4-2 bence en iyi formasyon. 7-4-9 o kadar iyi değil. Hatta 9-9-2 de kullanıyorum ben. 9-9-2 böyle çok zor rakiplere karşı vuruyorum. O da alıyor genelde. Ya işte öyle. İkisini de kullanabilirsin ama öteki türlü süvari ekipmanın mixte fazla olmadığı için onu ön plana çıkaramıyorsun. O işe fazla yaramaz. Süvari var bende de 4-4-2'ye ayarladığım için taşları süvariyi çok kullanmıyorum. Tamam da kupaları yerine süvari koyulacak bir şey yok. Ha, yok aynen. İşte onu diyorum. Mesela ayakkabında süvari yok. Anca şampiyonsuz koyarsın. Ama Tabii canım. en iyi O olmaz. şu anki ekipmanına göre en iyisi 4-4-2. Senin dediğin gibi Aynen. Aynen. piyade kare Bak geçen okçu kare. mesela KVK'da benden daha iyi birine vurdum. Hatta adamda var 5 şampiyon mu ne vardı adamda aldım ondan. Aynen ben gördüm gazetede ya. Ha, Ve harcadım onu. Ama nasıl harcadım onu? İşte işi bileceksin. he, Ya o işte 4-4-2 vurdum ona. Formasyondan aldım onu. ben mesela sen ona vurmuşsun. Ben baktım ya bu kime vurmuş diye. Sen vurduktan sonra bir baktım adama lan dedim bu kesin bilmiyordu bunun ekipmanları ki vuruşu. Biliyordum ya. Yok vururum ben. Niye vurmayayım ya? Sadece benden SP'si fazla. Vururum. Niye vurmayayım? SP'si fazla benden. O da eğer hani bazıları işi bilmiyor ya. Evet. Eğer Acem. doğru düzgün şimdi içeriye de bakıyorum ne koyuyor içeriye diye. Yani sonuçta benden çok az bir farkı var. Benim de SP'm az değil. Evet. 550 SP oluyor bende. Senin SP'n kaç? Sende vardır 600'e yakındır senin. 600 vardır. 600'ün üstünde ya. 600 işte. İşte fark o. Geri kalanı aynı. Şey Mix'te 700 mesela piyade bende. Menzilli 700.
Evet. İşte Sadece süvari 440. O da süvari şey olarak kullanıyorum. Hani 749'da nasıl menzilliyi yem olarak kullanıyorsun. Ben de burada süvari yem olarak kullanıyorum. hmm. Adama 442'nin de özelliği o. adama yine iyi vurmuşsun ama. Vurdum tabii. Ben dediğim gibi Adam şok oldu. Daha savunmadı. Saldırmadı bile. ben dediğim gibi ya baktım gazeteye dedim bu herhalde dedim bu ekipmanları bilmiyor. Bu nasıl vurmuş buna dedim ya. O da şok oldu. O da şey savunuyor beni bir de. Alırım hesabına gitti. Yani Taktım ona şerefini şaşırdı. aynen iyi ki peşimize krallığımıza gelmedi. Nasıl? Aa, aynen. Ehe, Ya düşünsene öyle bir kalem var elinde. Doğru düzgün kullanamıyorsun. Bak evet. benim elimde o kale olsa var ya of. Ya fark ediyor Yani ya fark ediyor. Atıyorum senin elinde diyelim ki öyle bir kale olsun. İlla sana da denk geliyor yani böyle senden güçsüz birilerinin. Bakıyorsun ki senden lan diyorsun ki Allah Allah bunu benden nasıl aldı falan filan diye. işte orada bilgisiz konuşturuyor işte. Evet. Geçen mesela bir arkadaşın videosunu yapmıştım. O orada diyordu ya benden güçsüz adamlar benden Hisar'ı nasıl alıyor dedi. Şimdi her şey fark ediyor. Çok fark ediyor. Çünkü Adam şimdi en son şey bile girdi yani mühür olayı bile girdi. Adamların mührü bile ilgilendiriyor yani senin SL'deni. Ya da senin bastığın tabii. SL'de fark ediyor. Hı. Aynen öyle işte. Şeyde ben o adamı vururken sadece şeylerini görmüştüm. Yıldızlarını falan görmüştüm de setinin o kadar iyi olduğunu görmemiştim. Yalan söylemeyeyim şimdi. Aynen işte. Ha geldin lafıma. Yani işte ama yıldızlarını falan baktım. Bunu seti iyi de dedim zaten ben. Aynen. Yıldızları iyiydi. Kale yıldızıyla şeyleri iyiydi. Set iyiydi dedim ama o kadar iyi olduğunu düşünmedim ben. Evet. Ya ama alırım diye de bir baktım yani. Gözüm karartmıştım orada. Aynen. Üste mi vurmuştum? Üste vurmuştum onu herhalde. Öyle bir şeydi. Olabilir. Ya üstteyiz. Ha, Ya üstteydi ya Hisar'daydı. Bora Hisar'da mıydı yoksa? hiç Donmuş'ta hatırlayamadım. ben de hatırlamadım ya. Ya Bora ya da Donmuş'ta olabilir. Ben de öyle bir şeyler Ama işte tecrübesiz adamların elinde ya da bilgisi olmayan adamların elinde o kale, o güzelim kaleler öyle şey oluyor, çocuk oluyor ya işte. illaki adam öğrenir ya. Ya da boş geçiyordur. Millete görev yaptırmak için gelmiş tutmuştur. Öyle gelmiş iş yapmıştır. Yok canım savundu bildiğin ya. Doldurdular hatta. Fullediler onu. İşte. Fullediler onu. Benim şu an kullandığım kalede kesinlikle hiç böyle gereksiz kudret artışı yok. Bende 8. kol açık değil mesela. Ya da ne bileyim gizli hünerler açık değil mesela. İşte senin zaten kudretinin düşük olması bayağı iyi. Normalde sen bireysel oynasan sen bu kaleyi alıp krallık dolanırsın yani. Ama bireysel Tabii değilsin. canım ben her krallığa bir göze giderim şu an. Sen işte bireysel değilsin. Bireysel bir olsan yakacaksın ortalığı da. Millet Aynen öyle de işte olmuyor da işte olmuyor. loncali Olmuyor. lon Vallahi bak her loncaya geçer tamam pisliğine her yere vurup çıkarım. aynen Belki burada çıkar biliyor musun? aynen bir bireysel oynayabilsen değil mi? Bazı şeyler tutuyor adamı. Ya sen ne diyorsun şimdi olmuyor da bir yerde olmuyor. Şimdi ben buradan krallığı araştırıp oradan bir damlarım bir yere tamam mı? Orada bir hafta orada oynarım. Oradan işte zevkimi hafta sonra vururum başka yere. Aynen. Öyle işte. Onun zevki öyle çıkar zaten savaşa da. Aynen. Ben de şimdi şey yapıyorum. Bazı oyuncular Şimdi bazı oyuncular var mesela sürekli gel git yapıyorlar falan filan artık adamı bıktırıyorlar. Loncaya gir çık yapıyorlar. Gidiyor adam bir hafta sonra geliyor ya da sürekli lonca dolaşan adamlar var. Loncamıza bizim de uğruyorlar. Ulan diyorum bu adamlar da ne durmak bilmiyorlar ya. ya Adam şey yapamıyorlar. Şimdi senin oradaki ortamını bir daha bulamıyorlar. Tamam mı? Arıyorlar. Senin gibi bir ortam. Yani nerede bulacaksın o ortamı? Şimdi gidecek direkt düşüyor savaşın ortasına. evet. Şimdi Ya senin burada ona sağladığın ortamı o bulamaz ki her yerde. ya işte adam hem o ortamı hem de işte savaş için sürekli dolanıp duranlar var. Aa gidenleri gördüm.
Bizden Ondan sonra hı, savaşmaya gidiyoruz diye sonra geri gelmişlerdi. evet. Yani, yani tamam savaşma savaş. Ya hatta bir ara yazdım sana. Böyle bir yerlere gidelim. Bir önce de toplanalım. Gidip bir yağma yapıp çıkıp gelelim. Ya işte senin kudretin gibi kudretim olsa ben de burada üstü kapattıktan sonra krallık dolanır, sadece Ya üst için var ya gelir giderdim. ondan daha zevkli bir şey olmaz biliyor musun? Direkt yağma. Gece damlayacaksın. Tamam mı? Bir saatte böyle bulduğuna vuracaksın çıkıp geleceksin. Aynen. Aynen güzel olur da işte kalenin kudrete baksana. Bu ne ya? Bunlar nereye gideceğim? Bununla anca Titanların oraya bir göçe giderim. Ya oraya gittim orada sıkıntı ya. Öyle inceleyeceksin özellikle inceleyeceksin de yani. Ama gideceğin yere bir köşkle gitmen lazım. Evet. Öyle zaten bir göçle gideceksin ki ayda 30 tane krallık dolanasın. Aynen öyle. Ben daha şimdi haber göç birikiyor. Azıcık bir sürü göç var bende. Göç lazım olmuyor ki. Zaten göç edeceğin yere de bir göçle gideceksin yine. Aynen göç lazım ama bunun güzelliği burada zaten. Evet. Zaten şu kudretini arttırma. Sen buraya geldiğinde bir falandın herhal. Neredeyse 200'e gitmişsin. Ay ben sadece şey yapıyorum. İleri iksar ufak ufak yapıyorum. Başka hiçbir şey bakmıyorum. Benim hala saf kudretim birbirinin altında. Evet. Asker basıyorum sadece. O da askeri eğer istediğim zaman silerim canım. Bunda bir şey yok. Aynen. Senin kalenin tamam mı? Hı. Bir ve kudret düşürmüş hali olsa onun değeri iki kat artar biliyor musun? Ya elbette. Ben bu kale bir B civarı olacak ki olmaz. Çünkü benim araştırma kudreti sağlam. Bitik şu an. E, Yani duvar mu var ne varsa yapılı zaten. Hayatta inmez. İşte gereksiz abi. Sen Duvarı hiç- sen niye yaparsın ya? O kadar Seni kudreti harcarsın ona. Ya da mesela büyük ihtimalle yoldaşların geriye kalan kısmında araştırmışsındır mesela. Ali şimdi şöyle bir şey. Bizde mesela önümüze ne gelirse direktmen tak diye yaptık. Hani bir an önce o şu olsun bu olsun diye direktmen yaptık. Hani hiçbir şeyi böyle ya zamana yansıtalım. Biraz zaman zaman yapalımcasına değil. Hani bir anda hani mesela parayı bile yavaş yavaş paketlere verirsen, usul usul alırsan daha mantıklıdır, daha karlıdır. Bir anda basarsan atıyorum daha zararlıdır. Öyle. Öyle. Biz mesela onu beklemedik. Tak 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 hemen yaptık. Mesela bizim Teknodrom'un mevzusu da aynı. Bak adam görünür görünmez ortada. Görünür görünmez ortada. Diyelim ki görünmedi. Adam mesela diyelim ki görünmedi. Biraz diyelim yatışta, biraz molada, zaman olmadı falan filan. Ama bir anda bir çıtırdattın mı adama, adam bir geliyor, aniden bak. 2 gün, 3 günde bir bakıyorsun ki kaleyi şu anki full adamlarla aynı seviyeye getirmiş. Yani e, öyle oluyor. Bazı insanlar da öyle. Ama sana şöyle söyleyeyim. Senin kalen ondan daha güçlü bence. Biz eğer ki yavaş yavaş yapmış olsaydık ben o sistemi düşünürdüm. Derdim ya duvara gerek yok. Şuna gerek Yok yok. abi Şi- gerek yok. Şimdi mesela Mesela dört yolda açıyorsun ya. Ondan sonra hani bir araştırmalar var ya yüksek kudretli araçta. Hiç gerek yok abi. Tamamen gereksiz onlar biliyor musun? işte çok şey gereksiz de biz yaptık. Bir de mesela şey var ya şurada neydi bunun ismi ya? Şurada toprak görevleri. Aha. Bir de toprak görevlerini almayacaksın işte. Ben onların hiçbirini açmadım. Hepsi duruyor. İşte açmayacaksın. Ben açtım. Açmasam yani bayağı biraz düşürürdü kudretimi. Düşür tabii. Boşu boşuna kudret katıyor. İşte bunu sıfırdan bilinçli bir şekilde oynayıcı olsan yaparsın. Öteki türlü ya bir an önce şunu yapalım, bunu yapalım. Ve biz mesela sürekli savaş ortamındaydık bunları yaparken. Ya işte kudretimizi yapalım. Ben mesela 1,5B'ydim. Bana diyorlardı ki hadi Nora 2B görmek istiyoruz seni. Ya bırak ne yapacağım ben 2B'yi? Ama şimdi bakıyorum gelmiş 200 olmuşum şu an. Ne yapacaksam bu kudreti? Aynen. Ama bir bakıyorsun savaş çıkıyor, bir şey çıkıyor.
yerinde oturamıyorsun. İlla ki yapıyorsun. Aynen. Yani eskiye gitsem, şimdiki aklım olsa dediğin gibi seninki gibi bir kale yapardım. Aynen. Ekipmanımla birlikte krallık krallık dolanırdım. Millete üs alır dururdum. Üs Hisar Ya savaşlarına giderim. şu an onu yapacağım da şimdi Lonca'yı bırakıp gidemiyorum. Aynen. Yani Biliyorum ya, aynen. Onu yapamazsın ama güzel ama ekipman. istiyorum. Tam Ama yapmak istiyordum onu bak. Sen de hala bir kale alırsan öyle. beraber gidelim diyor ne? Giderim. Alo. He. Sen mi kapattın? Yok yok. Düşmüş. Ha. Ya o kaleyi eğer öyle kılık değiştirirsen şu ücretli bir minisinden al. Evet. Öyle. Sen nereye gidersen hemen yap. Hadi şuraya gidiyoruz gidelim. Hadi şuraya gidiyoruz gidelim. Böyle karıştıralım öyle. Aynen. Lan sen benim altımda öyle kale olacak. Bireysel olacağım var ya. Man, oyunda yakmadığım adam kalmaz. Ben Ya, aşağıdaki bütün o loncalara takılırım valla. aynen, Bütün krallığı karıştırır gelirim. aynen. Ama işte olmuyor. Kendi lonca şimdi loncayı bırakıp loncanın başında duruyorsun. Şimdi onu bırakıp gitme olmaz Bende yani. bende de dediğin gibi o var. Lan loncanın başındayız, nasıl yapalım? Elimdeki kaleyle Gidemezsin bir yere gidemezsin. Nereye gideceksin? bazı arkadaşlar bana diyor ki ya işte gidelim bir yerlere vurup gelelim. Ulan nasıl döneceğim? Hadi gittim atıyorum bir göçe giderim. Titanların yerine gidilir. Gidersin savaş falan filan bir şeyler yine bulurum ben. Büyük olsa bile. Ama nasıl döneceğim? Aynen. Ben dönemem yani. Bu sıkıntı. Aynen öyle. Masrafı çok oluyor. Aynen. Ya ne bileyim işte zamanında işte sonradan akıllar başlarına geldi işte kudret kasmıyorlar şimdi. Gereksiz hiçbir araştırma yapmıyorlar. Evet. Ya Hiçbir araştırma yapmıyorlar. zaten olması gereken o ya. Zaten olması gereken o be. Aynen. Boşu boşuna eskiden yapıldı bilmem ne oldu. Ama eskiden insanlar da böyle tecrübeli oynamıyorlardı ama ya. Eskiden Tabii canım ya. eskiden Şu bir o krallıkta kadar bilinçli değillerdi ki. eskiden bir krallıkta oynuyorduk mesela. Kimse görmüyordu ki krallık dolaşan adamları. Yeni yeni başladı. Sonradan başladı. Bakıyorsun ki ya insanlar durmuyor. Ya eskiden şöyle bir şey var mıydı? Sen hatırlıyor musun? Yağma loncası diye. Ya bireysel adamlar yapıyordur ama Ya ya, abi şeyden Discord'dan toplanıyorlar. Farklı krallıktan bunlar bak. Aynı krallıktan ya aynı loncada adamlar değil ha. hı, Discord'dan ya da şeyden toplanıyorlar bunlar tamam mı? Nereye gidiyoruz? Atıyorum 170. krallıkta buluşuyoruz. Aynı bu canavar partisi gibi. Sıfırlama partisi yapıyorlar. hı. Ya, Herkes atıyorum kendi başka krallıklardan orta noktada aynı loncada toplanıyorlar. Sıfırlama yapıyorlar, savaşıyorlar, ayrılıyorlar. Eskiden böyle bir şey yoktu ki. ya işte insanlar şey yaptı da yavaş yavaş açıldılar. Aynen. Senle bir Sürekli yeni şeyler. senle biz eskiyiz. Bana geriye gönderecek olsan ben ne lonca kurardım, ne milletin çilesiyle uğraşırdım. E, tek takılırdım. Ya şu an ben de takılmak isterim tek ama belli bir süre ne bileyim öyle kaldık. Şimdi ondan da vazgeçemiyorsun. Öyle kaldı. Yani çok oynayan arkadaşlar var. Eskiler var. Yani çok eskiden olmasa bile hani 3-4 senedir sürekli beraber olduğumuz, oynadığımız arkadaşlar var. Evet. Ya olmuyor işte bir yerde. Ne De, bileyim. dediğin gibi bırakamıyor. Bilmiyorum bakalım ne olur. Ya bu oyun da sonuçta sonsuza kadar sürecek değil. Bunlar da yarın öbür gün bayrağı çekecekler bu firmada. Ya ben de öyle diyorum da hiç valla ne olacak belli değil ya. Ya, bu kadar gelmesi bile çok uzun oldu yine. 7. senesine girdik. Aynen. E, Ya ben şeyden korkuyorum ya. Bir gün hadi biz bayrağı çektik, serverları kapattık. Ne yapacağız? işte bilmiyorum o zaman da
Bir selam okuruz herhalde. Vallahi işte bir ondan erkenden haberimiz olsa o da ne bileyim ya, o olmaz ki. O zaten kimsenin haberi olmaz ondan. Satar çıkarsın kaleye. Hemen satar çıkarırım onu elinden. Ama işte yani onu bilemezsin ki, nereden bileceksin onu? Onu sen duysan herkes duyar. Değil mi? Olmadı bir ara şey yapalım. Bir haber yayalım, diyelim ki Lords Mobile kapanacakmış. Eee, herkes galeleri satsın. Milleti oyundan, şu illetli oyundan kurtaralım ya. Bu ne, 7/24 oyun oynuyorlar. Vallahi o korkuya var ya, herkes kaçar şey yapar, satmaya çalışır gazetede. Aynen. Ya işte biz de mesela gelmiş takılmışız. Kurtulamıyoruz. Hani Ya sen nereden baksan 50-60 bin, 70 bin liralık kale var sende. Şimdi bende de bir 30 bin liralık, 30 bin de az değil yani. Şimdi yani ya bilmiyorum yani, düşünsene bir anda server'ı kapattılar, hadi puf, her şey gitti. bir de millet de gitti. Millet de diyecek, ulan ne olduk? Hani lonca diyorduk, hani arkadaşlık diyorduk. Herkesi puflayacaklar bir anda. Yani Aynen öyle. o biraz olmaz herhalde. Bayağı uzun süren oyunlar falan filan var da. Bir de zaten İGG gördüğün gibi bir şeyleri düzeltiyor. Lan anında oyuna giriyorsun artık. Farkındasın değil mi? Ha? Bak mesela o önceden çok uzun bekliyordu. Lan şimdi mesela adam hemence girebiliyor yani. Bir şeyleri düzelttiler bunlar şu an. Ama işte şu bot mod olayı mesela benim canımı sıkıyor. Bir de Vallahi benim de canımı sıkıyor ya. Şu şeye bir çare bulabilir misin? Şu panoya, diplomasi panosuna bot kaleler sürekli bir şeyler paylaşıyor, tamam mı? evet. Ben sürekli hileli eylem diye bildiriyorum ama onun çözümü yok. Yani oraya kadar el attılar yani. Bot kaleyi sen sildikçe o oraya şey atıyor. Sen söyle. Ya, Hani ya, bu bilgilendirme ya da işte satış yapıyorsa odun, taş vesaire diye otomatik mail atıyor. işte ya o botu yapan adam her şeyini yapmış ama kalkıp da İGG bununla uğraşmıyor. Ben şöyle de düşünüyorum. Mesela İGG'nin de bununla alakası bence var. Çünkü Var. bunu kendisi bence yapıyor olabilir. Bazı yerlerden ben öyle duymuştum. Yapıyor, atıyorum mesela, adam satıyor bunu normal kişilere. Ee, Adam yoluna bakıyor. Zaten şeyin, İGG'nin başkanının, artık bu oyunu tasarlayan adamın ne zaman canı sıkılsa şey yapıyor. Artı bir birebir paket koymaya başlamış. Diyor ki ya çekmeyen adam da paket çeksin. O gün biraz cebime para girsin diyor. Bu sefer birebir her gün neredeyse paket geliyor. Yine Aynen öyle. yine gelmiş. Bugün de var ha. Aynen yine. Bende de şu ikinci el sarı, onu da bir 5 tane sarı var. Bir tane sarı yapacağım. Ya da 2 tane mor var onda. Onları bir yapsam da ben de onları hiç bırakacağım ben de. Daha başka bir şey çekmeyeceğim onu. Hmm, Keşke eldivenin olduğu yerde değil de öteki yerlerde olsaydı o şampiyon ya. Ya ama yok canım, ikisi lazım ya. Diğerleri lazım değil ya. Diğerleri bir şekilde kurtarıyor. Sen öyle de sen oraya yaptığın piyadeyle süvari değil mi? Aynen. Ama şu eldiven var ya, eldiven neredeyse şampiyon görevi görüyor. Ben sana o kadar diyeyim. Zaten aynı. Ben öyle vuruyorum zaten şu an. İşte Onunla vuruyorum. eldivenle vuruyorsun. Oradaki ordu SP çok işe yarıyor. Ee, Bilmiyorum. Ötekilerde Ya sıfırlamalarda işime yarayacak o. İçtimalarda işime yaramıyor ki. Ben saldırırken de savunurken de yüksek bir gördüğün setle savunup vuruyorum. Hem SB'si yüksek, SLD'si yüksek, hepsi yüksek. Benim işimi görüyorsun ki zaten o. O gördüğün set işimi görüyor. evet. Yani tamam, bu diğer taraflarda atıyorum, diğer şampiyonları da yapsam tabii ki SP'n yükseliyor, SLD de yükseliyor tabii ki ama ya o kadar da gerek yok, o kadar para bayılmaya. Ne gerek var? Aynı işi görüyor şu an bu set. Evet. Yani sadece sıfırlamada işime yarayacak. Bir de 7-4-9 eğer vurursam 7-4-9'da da işe yarıyor. 7-4, Çünkü
Aha. 7-4-9 vuruyorsan tabii ki süvarini koyduğun zaman orada etkiler o seni. Aynen çok etkiliyor ama 7-4-9'u kullanmıyorum tabii. Onun için şu anki set bana yetiyor ya. Evet. Yani gerek yok. Sadece şampiyon taşı arttırmaya çalışıyorum. Onu da bulabilirsen yani. Aynen. Her birine birer tane şampiyon taşı koysam SP'm 600'lük dayanır. 600'e geçmese de o oraya yaklaşır yani. Aynen öyle. Yani fena değil. Ya yeter daha ne olacak? Ya normal takıl boş ver. İleriye gitsen ne olacak? Bizim başımız. Yok canım ya o kadar para bayılır mıyım ya? Ne gerek var ya? Diyorum ya sana bugün serverları kapatayım dediler mi ya sıçtım. Aynen. Bitti. Yani hiç gerek yok öyle şeye ya. Ya Teknodrom atıyorum 150 bin lira belki harcamıştır o Bokale'ye. Kaç Şu an harca? sat. Bir dakika Ha? kaç harcamıştır? 150 bin harcamıştır. Satsa ne kadar eder? Satsa o kadar etmez. Ya git Allah aşkına 150 bin ne ya? Bu adam Tamam. bu adam bu kaleye en az bir milyon 1 milyon ya da 1,5 milyon falan harcadı. Ciddi misin? Tabii. En Oo. az. Senin 150 bin lira dediğin bunun 11K heroları. Doğrudur. Bunun 11K heroları ediyor. 2 tane herosu o zaman 150 bin lira mı ne yapıyordu? 3 tanesi 210 liraya mı ne geldi? 210 bin liraya falan geldi herhalde. Düşün sadece heroları. Ama gel şimdiki sisteme bak. Yediler yani. Oyun şunu söyleyeyim sana. Hani İGG bir anda server'ı falan kapatmak diyorsun ya. Oyundaki millet bu böyle oyuncuları yemeye başladı. Yani İGG'yi bırak, oyunun kurucularını bırak. Oyuncular yiyor, oyuncular. Alsat yapanlar falan filan yiyorlar. Çünkü niye? Bu adam bu kadar emek yapmış, sıfırdan yapmış. Piyasaya şimdi getirip de sen ufaktan ucuzdan mallar kattığın zaman seni teftiş eden adamlar da yok. Şu an günümüzde oyunu teftiş eden kimse var mı? Devlet bakıyor mu? Yok. Bakmıyor. Yok. Nerede? Adam getiriyor, ucuza satıyor. Bunun galesini de yok yere diyorlar ki bu sefer para etmiyor. Gerçekten para etmiyor. Etmiyor abi. Ben sana ediyor de diyemem ama o kaleye atıyorum adam tamam mı? Böyle ne bileyim kraliyet set kaleler falan görüyorum işte bir 150 bin dolar, 200 bin dolar diyorlar ama alan yok satarım ben ne yapayım diyorlar yani. Yani, Ya o kadar parayı kimse vermez ki ona. ya işte vermiyor da onu mesela onları yapması para olarak sıfırdan yapmak çok zor. Şu an mesela Zor tabii. tamam şu an mesela gale yapmak yerine gale almak daha iyidir. Daha karlı görünüyor ama kalkıp da sıkıntı yani ucuza getirip de piyasaya sürüp bu sefer milleti e, oyundan soğutmak da bir garip. Zaten Ben de başta zaten o olmak kadar üzere masraf etmişken yani e, eğer maddi durumu neyse onu şey olarak görmeyeceksin yani bir satayım da para elde edeyim falan o kafayla bakarsan o zarar edersin. ya işte yapan adamlar için söylüyorum ya işte piyasaya sürüp de milleti şey yapıyorlar. Bizimki emeğimiz zayi oldu. Ben o kadar söyleyeyim. Benimki zayi oldu mesela. Teknodrom'unki zayi oldu. Diyorum bak ben yani oraya verilen paralara acıyorum açıkçası. Evet. Çok acıyorum hem de. Yani sen atıyorum tamamen atıyorum 100 bin liraya bir kale yap. En fazla satacağın 50 bin liraya satarsın onu en fazla. Bak tamamen atıyorum. Yarı yarıya fark ediyor. Yani Ya o yarı çektiklerin ne yarısı atıyorum bir ya, şampiyonu yapmak için sana her seferinde sarı yere düşmüyor ki. Bazısında hiç düşmüyor. evet. Yani bak fazla masraf ediyorsun onu ama o ettiğin masraflar görünmüyor. Sadece yaptığın yereler görünüyor. Şimdi sen yarı yarıya söyledin ya ben gerçeği söyleyeyim. Şimdi atıyorum 100 bin yapıyorsan senin galen ya 20 bin lira ediyor ya 10 bin lira ediyor. Ya işte onu diyorum Bu işte kadar sana. Sen bu kadar ki kötü. Şu anki normalde ortam. mesela bir sarı yeleği kaç pakette düşürürsün?
Ya da kaç kutuda düşürürsün? Mesela diyorsun ki ben 1000 kutuda bir sarı yere düşürürüm Evet. diyelim. Bazen düşmüyor bile. Bazen hiç çıkmıyor mesela. Hep beyaz çıkıyor ya da hiç çıkmıyor. Aynen. Saçma saçma şeyler çıkıyor. Bazen hiç denk getiremiyorsun. Aynen. Yani Aynen öyle. çok denk geldim ben mesela. Geçen aldım mesela. 1300 liralık paketten aldım mesela. Bu özellikle bu ikinci eli yapmaya uğraşıyorum. Mesela aldım bir artı bir de aldım. Hiçbir çıkmadı ondan. Üç tane yeşil çıktı ondan. İşte birkaç tane de beyaz çıktı ondan, o kadar. Evet. Yani öyle de oluyor. Onu demek istiyorum. Yani normalde harcadığım çok ama görünmüyor. Aynen görünmüyor. Dediğin doğru. Yani işte sana katılıyorum. Sonuçta az emek vermiyorsun yani. Az Biz de- para harcamıyorsun o setleri çıkarmak için. O ne bileyim Bizde şeyler, parçalar yapmak için ama maalesef karşılığı yok. bizde bir tane arkadaş var. Bir dakika. Ha, gelmiş adam. Bizde bir tane adam var. Bir tane arkadaş. Hı. Sana bir dakika söyleyeyim. Atlas 61. Hı. Adam var ya 2, 4, 5 tane şampiyon ekipmanı yapmış sarı renkte. 3 tane kupa yapmış. Birini turuncu yapmış, ikisi sarıda. Ya dedim arkadaş sen bunu niye böyle yaptın? Gidip kale alsaydın ya. Hiç sorma, salak ya. 5 tane şampiyon sarı yapmış ya düşün ya. Bunu Allah bunu Allah. yapana kadar var ya. Bunu böyle yapana kadar şu an mesela bunu kalkıp şeyde de kullanamıyor. Bir de mantıksızlığın yanı şu. Tamam sarı şampiyon yapmışsın. Ekipmanı sarıya yapmışsın ama paralı heron yok. Paralı yoldaşların yok. Sadece şampiyon yapmak da işe yaramıyor ki. Hiçbir şey yaramıyor. İşte mantıklı harcamak lazım bir de. Akıllı, mantıklı harcamak lazım. Yani sana ne gerekiyorsa onu yapman lazım. Ama işte bir şekilde yapmış. Daha ne diyeceksin? Az uz bir şeyler yapmış. Şampiyon yapmış ama kalkıp da paralı yoldaş yok. Bir şey yok. Normal güzelce savaşacağı bir ortamda savaşamıyor. Aynen. Yoksa şu anki piyasada o galeye o parayı vereceğine benimki gibi gale kesin alırdı en az. Alırdı. 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 Evet. Alırdı. Diyorum ya sana, işte bilinçli kaleyi eğer sıfırdan yapıyorsan bilinçli yapman lazım. Evet. Yapmıyorsan da senin özelliklerine, senin istediklerine göre bir kale alman lazım. Ben bu kaleyi aldım mesela. Evet. Sadece ikinci elini yapıyorum ben. İşte sen iyi düşünmüş şey yapmışsın, el atmışsın. Yoksa yapılmazdı. Yapılmaz Şu abi, galeye yapılmaz. O kadar 5 yoldaşa o kadar parayı verip de hepsini max yapmak, yani ne bileyim, yani kudretin özellikle mesela akıllı biri tarafından yapılmış bir kale olması lazım. Gereksiz kudret basılmamış olması lazım. Ne bileyim yani, özellikle setler ona göre ayarlanması lazım. Taşların vesaire. Adam mesela sadece taş ve yoldaşa ağırlık vermiş, bir de şampiyona ağırlık vermiş mesela. Özellikle bazı noktalarda kaleyi o kadar güzel yapmış ki yani hiç bir şey yapmana bile gerek yok yani. Düşük kudretli, ağzına mini titan, yani ne olacak? aynen güzel olmuştu. Senin kale güzel ya. Ya, Beşi de full değil mi senin yoldaşların? abi Bak hepsi full. fıstık gibi kale daha ne? Normalde en ideal işte kale. Aynen. Onu diyorum işte. Yani eğer ya, rahat rahat takılacaksan öyle bir tane kale yapacaksın. Hem hantal değil. İstediğin yere zır zır böyle git gir çık istediğin yere. Aynen. Gideceksin dediğin gibi çökeceksin, takılacaksın, keyfini atacaksın. Yoksa kalkıp da bir krallığa takılıp kalmayacaksın. Yok abi, niye, zevkini zaten savaş mı istiyorsun ha? Ya kendi krallığında zaten kendi krallığındasın. Üstünü aldın mı ondan sonra toplanacaksın çocuklarla. Hafta sonu toplanıyorsun. Toplan hafta sonu. Cumartesi günü akşam mesela. Nereye gidiyoruz? 99 Krallığa gidiyoruz. Hadi gidelim. Aynen. Olay o. Ne bileyim. Öyle işte. Dediğin Ben gibi 1700 dolar almıştım ben bu kaleyi. 1700 dolar. Güzel, Ama o zaman. güzel iyi paraymış. Ne yapıyordu Türk lirası? O zamanlar ne
25 falan yapıyor. 25 falan. Hı. Güzel güzel. O zaman yapardı. Şu an yapmıyor. Şu an Şu yapmaz. an yapmıyor. Şu an yapmıyor. Zaten ben ne diyorum sana? Yani bir şey harcıyorsan karşılığını beklemeyeceksin. Zarar. Evet. Onun için diyorum sana yani bir şey yapma. Yapma daha başka bir şey yapma yani ne gerek var? Çünkü karşılığını alamayacaksın bunu. Evet. Ben de öyle ya. Ben de öyle. Ben de Onun için keyfe gelir sadece ikinci eli yapıp bırakacağım. O da zevk işte. İşte ikinci eli sırf mitik görmek istiyorum onun için. O da 5 tane sarı var. 2 tane de mor var. Yani 2 tane mora ihtiyacım var. Öyle takılıyorum işte. 1+1 geldikçe bir 85'lik paket alıp şansım deniyor. evet. Yoksa ben bir gecede yaparım onu oynuyor ama gerek yok. Aynen usul usul yap ya. Acelen yok. Ya ihtiyacım yok ona ki. İhtiyacım olmadığı için şey yapmıyorum, yüklenmiyorum ona. Evet. Evet, takılıyorum işte. Ne yapayım? Can sıkıntısı. İşimi de görüyor. Yalan değil yani. Ne olacak? Daha ne olsun? Şimdi sen bu ekipmana yıldız çakacaksın ya. Ayakkabıya mı çakmayı bekliyorsun? Yıldız. Ayakkabıya 2 tane yıldız çakmışsın ya. Şampiyon tekmesini mi? Evet. Aha. Tabii biriktiriyorum onları. Şey yapma. Direkt gidip yine ayakkabıya çakma yıldızını. Nereye koyayım bunu? Gerek yok. Atıyorum mesela şu mix ekipmanından 2 tanesine çakıyorsan bunu üçüncüyü çakacağına diğerlerine Aynen çok istiyor ona ya. 150 tane mi ne istiyor ona ya? diğerlerine 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane çakılıyorsa diğerlerine çak. Gerek yok ayakkabıya çakmana. He. Artıyor çünkü mesela +1 mi artıyor? Sen zaten ötekilere az 3 tane 5 tane yıldız çakarak zaten 2 tane çaktığında aynı SLD'yi alıyorsun. Aynen. Millet mesela ben ona anlamıyorum. Adam bir bakıyorum ekipmanı tamam. Gitmiş ayakkabısına direkt 12 yapmaya çalışıyor. Hepsini bırakmış 12 yapıyor. Ya kardeşim. Ya onu 12 yapana kadar hepsine 4-5'er tane yapmış olur. He, yani mantıklı olan bir orana bakın. Orana baktıktan sonra de ki kardeşim 2 tane yıldız çakıyorum. Yine buna çakacağım yıldızın yarısını harcıyorum. Çak ikisini kurtar düzgün şekilde. Ayakkabıya yani dediğim gibi O bekleme. mantıklı aynen. O çünkü şu an yıldız yükseldikçe daha çok istiyor. Evet. Onu diğerlerine paylaştırabilirim bunu. Bakacağım ona. Arkadaşımızla, Big Boss arkadaşımızla sohbetimizi bitirdik. Böyleydi. Dinleyen arkadaşlar eminim ki dinlediğiniz şeylerden çok şey kapabilirsiniz. Yeni oyuncular oyunda neler olmuş, neler bitmiş, neler olabiliyor görebilirler. Bu şekildeydi arkadaşlar sohbetimiz. Belki ileride bir daha yapabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. As the storm carries on up high, and the clouds roll.